Amerika Birleşik Devletleri özellikle de Trump döneminde etki alanını ve hakimiyetini daha fazla arttırmak istiyor. Öte yandan Rusya, Doğu Avrupa'ya doğru ilerlerken Çin de Asya üzerindeki askeri üstünlüğünü arttırıyor. Fakat tüm bunlar yaşanırken Türkiye başta olmak üzere Kanada ve İngiltere gibi devletler de öne çıkıyor. Öyle ki Almanya Başbakanı Scholz, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne İngiltere ve Türkiye'yi davet etti. Bu daveti yaparken de şu açıklamaları gerçekleştirdi. Zirveye sadece AB üyelerinin değil, aynı zamanda İngiltere ve Türkiye gibi Avrupalı ortaklarımızın da dahil olması çok önemli. Avrupa'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi gerekiyor. Öte yandan bildiğiniz gibi Polonya Başbakanı Donald Tusk Türkiye'ye geldi ve Türkiye'nin AB'ye girme planlarını desteklediğini açıkladı. Ayrıca NATO Genel Sekreteri Avrupa Birliği'ne Türkiye ile işbirliği yapın çağrısı yaptı ve ekledi. Mühimmat, gemi, tank, savaş uçağı, insansız hava aracı ve uyduya ihtiyacımız var dedi. 26 Mayıs'ta Papa'nın Türkiye'ye geleceği de konuşuluyor. İşte tüm bu açıklamaların üzerine Hakan Fidan da şöyle bir açıklama yaptı. Avrupa Birliği ile 2019'da oluşan olumsuz hava dağıldı. Tüm AB ülkeleriyle şu an iyi ilişkilerimiz var. Evet, şu ana kadar anlattıklarımın hepsi Trump'la doğrudan alakalı. Bu nedenle bu üç ülkenin Avrupa Birliği'ne dahil olma ihtimali ve NATO'nun dağılması durumunda ortak Avrupa ordusu gündeme geliyor. Peki bu üç ülke gerçekten Avrupa Birliği'ne katılabilir mi? Bu videoda bu sorulara cevap vermeye çalışacağım. Dilerseniz ilk önce Kanada ile başlayalım. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısını en derinden hisseden ülkelerden bir tanesi. Hatta Trump, Grönland ve Kanada'nın gerekirse askeri olarak ilhak edilebileceğini bile söyledi. Öte yandan Kanada, ekonomik olarak ABD'ye bağımlı bir devlet. Bu nedenle onlara karşı uygulanan %25'e varan ağır gümrük vergileri ülke için ciddi bir tehdit. Dolayısıyla farklı çözümler aramak zorundalar. İşte bu dönemde Avrupa Birliği onlar için iyi bir siyasi ortak haline dönüşebilir. Aslına bakarsanız Kanada nüfusunun büyük bir bölümü Avrupa kökenli. Ülkede Fransız, İngiliz ve Alman kökenli insanlar yaşıyor. Öte yandan siyasi değerler açısından ele alırsak ABD'den daha çok Avrupa'ya yakın gibi görünüyorlar. Bu nedenle Avrupa tarafında Kanada ile daha yakın bir ittifak isteyen sesler giderek artıyor. Mesela Almanya eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Kanada'nın Avrupa Birliği'ne tam üye olmasını önermişti. Evet, Kanada ve Avrupa yüzyıllardır ticari ilişkilerin ötesinde derin bağlara sahip. Az önce de söylediğim gibi ülke nüfusu neredeyse göçmenlerden oluşuyor ve bu göçmenler genellikle Avrupa'dan gelen insanlar. Tarihe bakacak olursak İngilizler ve Fransızlar bu ülkenin kurucuları arasında yer alıyor. Yeni Fransa'nın Britanya tarafından ele geçirilmesinden sonra Kanada, İngiliz İmparatorluğu'nun bir parçası olmuştu. Zaten bu süreçten sonra ülkeye birçok Avrupalı göç etti. Avrupa ile siyasi ilişkiler özellikle 20. yüzyıldan itibaren derinleşti. İkinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerle omuz omuza savaştı ve bu ortak mücadele Kanada ile Avrupa ülkeleri arasında güçlü bir bağ yarattı. Savaş sonrasında Birleşmiş Milletler ve NATO gibi kurumların kurulmasında önemli rol oynadılar. Ayrıca 1976 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu ile İşbirliği Anlaşması imzalayan ilk Avrupa dışı ülke oldular. İşte bu ilişkiler ilerleyen zamanlarda iyice derinleşti ve 2000'li yıllar öne çıkıyordu. Bu dönemlerde The Guardian, Der Spiegel, The Economist gibi medya organlarında Kanada'nın Avrupa Birliği üyeliği tartışılmış olsa da o dönemler herhangi bir birleşme gerçekleşmedi. Ancak Trump'ın America First politikası ve Kanada'ya yönelik ekonomik ve siyasi tehditleri Kanada'nın güvenilir ortak arayışını hızlandırdı. Peki böyle bir şey gerçekleşebilir mi? Kanada gerçekten Avrupa Birliği'ne katılabilir mi? Öncelikle şunu söylemeliyim ki Avrupa Birliği Kanada'nın ikinci büyük ticaret ortağı. Fakat aynı durum Kanada için geçerli değil. Çünkü Avrupa Birliği Kanada'nın en büyük 10. ticaret ortağı. Rusya'nın Avrupa devletleri tarafından ambargolara uğraması nedeniyle Avrupa Kanada'dan gelen enerji kaynaklarına daha çok bağımlı hale gelmişti. Öte yandan lityum ve nikel gibi yeşil dönüşüm için hayati metaller de Kanada'dan geliyor. Bunun dışında NATO, G7 ve G20 gibi platformlarda zaten başarılı bir ortaklar. Yani Avrupa Birliği'ne kolay bir şekilde entegre olabilirler. Ama bu durum içinde bazı riskleri de barındırıyor. Mesela Kanada ihracatının %75'i Amerika Birleşik Devletleri ile gerçekleşiyor.
Fakat AB'ye katılmaları durumunda ABD ile olan ticaret kısıtlanabilir. Çünkü Trump böyle bir adımı asla kabul etmez. Öte yandan Avrupa Birliği'ne yeni yaptırımlar da söz konusu olabilir. Bunların dışında coğrafi ve hukuki sorunlar da mevcut. Bunlardan en önemlisi ise Avrupa Birliği'ne yalnızca Avrupa ülkelerinin üye olabilmesi. Kanada, Kuzey Amerika'da olduğu için bu şartı karşılayamıyor. Fakat bunun önüne geçmek için istisnai düzenlemeler yapılabilir. Ama bu durum Avrupa Birliği'nin temelini kökten sarsacaktır. Çünkü halihazırda zaten Avrupa Birliği'nin reform ihtiyacı içinde olduğu söyleniliyor. Böyle bir şey yaşanması durumunda AB kendini yenilemek zorunda kalabilir. Bu da birlikteki birçok ülkenin işine gelmez. Özellikle de büyüklerin. Velhasıl bu birleşme doğal kaynaklar ve ekonomik anlamda Avrupa'ya olumlu yansıyabilir gibi dursa da öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek tehditlere karşı Avrupa Birliği'ni daha savunmasız hale getirebilir. Bu sebeple ne kadar mümkün tartışılır. Fakat birliğe katılması planlanan ülkelerden bir diğeri de İngiltere. Birleşik Krallığın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının üzerinden neredeyse tam 5 yıl geçti. Onlar AB'den ayrılırken ekonomik büyüme, tam egemenlik ve daha az göç vaat etmişlerdi. Fakat hiçbir şey istedikleri gibi olmadı. Beklenen büyüme yerine Britanya ekonomisi son yılların en büyük krizlerinden birini yaşadı. İhracat düştü, yatırımlar azaldı ve vaat edilen göç kontrolü hayal oldu. Bu nedenle bazı anketlere göre Britanyalıların %56'sı tekrar Avrupa Birliği'ne dönmek istiyor. Hatta bazıları bunun Birleşik Krallığın dağılmasını önleyecek tek çözüm olduğunu söylüyorlar. Çünkü bugüne kadar bekledikleri olmadı. ABD ile serbest ticaret anlaşması hayali gerçekleşmedi. Ne Biden ne de Trump İngiltere'ye Avrupa Birliği'nden daha iyi şartlar sunmadı. Öte yandan kaçak göçmen geçişleri de rekor kırıyor. Birçok göçmen Avrupa Birliği'nin sığınma anlaşmaları iptal olduğu için Fransa'ya geri gönderilemiyor. İşte saymış olduğum bu nedenlerden dolayı halkın önemli bir bölümü pişman. Tüm bunların üzerine Trump'la yeni krizler kapıda. Çünkü Trump Britanya'ya ya AB ya da biz diye ultimatom veriyor. Trump'a güvenilmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Öte yandan birçok Avrupa ülkesi Britanya'dan soğudu. Bu nedenle Başbakan Starmer dengeyi korumaya çalışıyor. Evet, İngiltere'de tıpkı bizim yaptığımız gibi dengeyi korumak zorunda. Çünkü Avrupa Birliği'nden daha fazla uzaklaşma ekonomilerini bitirebilir. Fakat buna rağmen Trump'ın ani çıkışları Avrupa Birliği'ni İngilizlerle barışmaya itebilir. Çünkü İngiltere, Türkiye ve Fransa ile birlikte NATO'nun en büyük müttefiklerinden birisi konumunda. Bu da şu an Avrupa için en büyük kriterlerden birisi. AB artık savunma konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne eskisi kadar güvenemiyor. Onlarca yıl süren kemer sıkma politikalarının ardından Avrupa'nın askeri olarak çok güçlü bir konumda olduğunu söyleyemeyiz. İşte bu noktada Türkiye hayli önem kazanıyor. Dünyanın en büyük ve en güçlü ordularından birine sahip olan Türkiye'ye yaklaşık 400 bin aktif askeriyle NATO ülkeleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci sırada yer alıyor. Avrupa ülkeleri savunma sanayilerini küçültüp yurt dışına taşırken Türkiye bağımsız ve sürekli büyüyen bir savunma sanayisine yatırım yapmaya başlamıştı. Bu nedenle modern insansız hava araçları, füze savunma sistemleri ve zırhlı araçlar geliştirme konusunda öncü konuma geldik. Özellikle SİHA'larımız Karabağ, Libya ve Ukrayna'daki savaşlarda kritik rol oynamıştı. Öte yandan barış gücü olarak Ukrayna'ya asker göndermeyi teklif edebiliyor ve AB'ye yardım etmeye hazır olduğumuzu söyleyebiliyoruz. Fakat bunların karşılığında hızlı şekilde Avrupa Birliği üyeliğine kabul edilmek istiyoruz. Evet, bu talep şimdiye kadar hep reddedilmişti. Ama bugünkü jeopolitik gerçeklikte her şey birkaç ay içerisinde değişebilir. Özellikle Macaristan ve Polonya tarafından olumlu geri dönüşler alıyoruz. Geçmişe bakacak olursak Soğuk Savaş'tan sonra Türkiye ve Batı yakınlaşması söz konusu olmuştu. Çünkü Türkiye o dönemlerde Sovyetler Birliği'ne karşı Batı'nın ileri karakolu olarak önemliydi. Kore Savaşı'ndan sonra da 1952 yılında NATO'ya katıldık. NATO her ne kadar bir kazanım olsa da AB tarafında süreç daha yavaş ilerliyordu. 1963'te Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık anlaşması imzaladık ve 1987'de resmi olarak AB üyelik başvurusu yaptık. Ama insan hakları, demokrasi eksiklikleri, basın özgürlüğü sorunları, Kürt meselesi ve Kıbrıs sorunu derken görüşmeler daima bir çıkmaza giriyordu.
Bunlara rağmen 1999'da aday ülke statüsüne gelsek de değişen hiçbir şey olmadı. Ama Trump'ın açıklamaları sonrasında NATO'nun zayıflamasıyla işler değişecek noktaya geldi. Avrupa'nın askeri gücü zayıf, ordusu yetersiz. Bunu ben söylemiyorum. Bunu söyleyen NATO Genel Sekreteri. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın şu açıklaması öne çıkıyor. Avrupa zayıfken Türkiye devreye girmeye hazır. Türkiye AB'ye girerse kıtanın güvenliğine büyük katkı sağlar. Ukrayna'ya barış gücü gönderebiliriz. Rusya ile arabuluculuk yapabiliriz. İşte bu öneriler dünya çapında tartışılıyor. Le Monde'un haberini daha önce paylaşmıştım. Şimdi de sizinle The Telegraph'ın haberini paylaşmak istiyorum. Türk askerleri çoğu Avrupa devletinin askerinden daha fazla tecrübeye sahip. Türk ordusu çoğunlukla ABD komutası altında NATO misyonları çerçevesinde hareket eden diğer Avrupa ülkelerinin aksine özerk hareket etme deneyimine de sahip. Türkiye askeri sayısal üstünlüğünün yanı sıra savunma sanayisiyle artık dünya lideri konumunda. İnsansız hava araçları, tanklar, zırhlı araçlar, savaş uçakları, hava savunma sistemleri ve hatta savaş gemileri üretiyorlar. Türkiye olmadan Avrupa güvenliğini tahsis etmek düşünülemez. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılma olasılığı var. Fakat birliğe dahil olabilir miyiz? Burası tartışılır. Bu konuyla alakalı düşüncelerimi bir önceki videoda belirtmiştim. Dilerseniz onları da izleyebilirsiniz. Peki sizce bu videonun içerisinde bahsettiğim 3 ülke Avrupa Birliği üyesi olabilir mi? Fikirlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.